arkadaşlar. Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmekte olduğunuz bu şık ve güzel bebek yeleğini birlikte çalışmak istiyorum. Mini bir yelek arkadaşlar bu. Çok şık duruyor bebeklerinizin üzerinde. Bu modeli ve eteğini Instagram hesabından benden çok isteyen arkadaşlar oldu. Ben de onları kırmamak adına bugün size bu yeleğin anlatımını yapıyorum. Bakın, bir de bu şekilde bir eteğimiz var. Katlı bir etek. Eteğini siz de takım olarak bu şekilde yapabilirsiniz. Bu eteği yapmak isteyenler için ben anlatım videosunu çektim. YouTube kanalıma yükledim. Bu videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklarsanız açıklama bölümünde katlı bebek eteği diye YouTube linkini bulabilirsiniz. Onun üzerine tıklarsanız kolayca bu adrese ulaşabilirsiniz. Biz bugün eteği yapmıyoruz. Bu şirin ve güzel gösterişli yeleğimizi yapıyoruz. Yeleğimizin örgüsüne bakın, bu bölümden zincir çekip modelimizi yerleştirerek başlıyoruz. Modellerimiz trabzanlardan oluşuyor. 2 trabzandan bir model elde ediyoruz. Bu trabzanlardan oluşturduğumuz modeli 6 sıra örüyoruz. 6 sıradan sonra ön bölümü ve arka bölümü ayırıyoruz. Önleri ayrı örüyoruz, arka bölümü ayrı örüyoruz. Ön bölümde bulunan bu yakadaki kesmeleri 3 sıranın sonunda kesmeye başlıyoruz. Her sırada bir trabzan kesmesi yaparak omuz bölümüne kadar geliyoruz. Arka bölümü de düz olarak örüyoruz. Hiç kesme işlemi yapmıyoruz. Başladığımız yerden, bu ayrımlardan omuz bölümüne kadar kaç sıra yaptıysanız o kadar örüyorsunuz. Ben 13 sırada bitirdim bu kol yüksekliğini arkadaşlar. Sizin yapacağınız büyüklüğe göre değişebilir bu. Omuz bölümünde bakın şu şekilde birleştirme yaptık. Gayet muntazam bir birleştirme işlemi yaptık burada. Videonun içerisinde bunu da bulacaksınızdır. Örgümüz bittikten sonra etek ucuna bakın bu şekilde model yerleştirmesi yaptım. Biraz volanlı bir hava verdim. Etek ucunun bitiminde kol çevresinde de aynı şekilde volanlı bir görüntü elde edebilmek için model uyguladım. Ön patlarda bir sıra pembe ile sık iğne çalışması yaptım. İkinci sırada gri ile sık iğne çalışması yaptım. Aynı gri ile etek ucuna uygulamış olduğum modelin çevresinden de yaptım. Kol ucunda da yaptım. Yeleğin yakasında bağlama kullandım ben arkadaşlar. Bu şekilde bakın bir kordon yaptım. Ucunda fıstık modelli bir kordon yaptım. Bu kordon yapımını da size videonun sonunda anlatıyorum. Bu kordonun yapımını daha detaylı isteyen arkadaşlar için de ben YouTube linkine ayrıca bir video yükledim. Onu da bu videonun açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Bu yakasına yapmış olduğum çiçek tamamen tercihinize kalmış. Yapmasanız sade olarak da kullanabilirsiniz. Bu çiçeğin de anlatımını ben YouTube kanalıma yükledim arkadaşlar. Bu videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklarsanız açıklama bölümünde basit incili çiçek diye kolayca bulabilirsiniz. Bu kordonun yapımında aynı şekilde açıklama bölümünde var. Ben bugün bu yeleğimi 88 zincir başlayarak 1-2 yaş bebek için yaptım. Siz daha küçük, yeni doğan veya 3 aylık bebek için yapmak istiyorsanız 88 zincir yerine 80 zincir çekerek başlangıcı yapabilirsiniz. Bu katlama yerlerinde nasıl olduğunu ben size videonun içerisinde gösteriyorum. O şekilde ön ve arkanın ayrımını yaparak kesmeleri de aynı şekilde yaparsanız yeleğinizi yapabilirsiniz. Bu verdiğim sayıyla elde ettiğim ölçü benim elimin sıklığına göre arkadaşlar. Sizin eliniz çok sıkı olabilir. Benimle aynı sayıyı yaptığınız zaman sizin örgünüz daha küçük olacaktır. Ona göre bu başlangıç zincir sayısını daha fazla çekerseniz iyi olur. Santimetre olarak kullanırsanız güzel olur arkadaşlar. Ben bugün yeleğimin örgüsünde Nakolux Minnoş'u kullandım. Nakolux Minnoş Baby yazıyor üzerinde. %35 polyamid, %65 premium akrilik arkadaşlar. Renk numarası da 230-69.
Üzerinde 100 gram 340 metre yazmakta. Bu ebatta bir ipten bakın bir yeleğimi yaptım. Bu ipim de arttı. Yani bu güzel yeleğimize bir ipten daha az bir ip gidiyor. Gri renk olarak da elimde Alize Şeker'in bebe ipi vardı. Onu kullandım. Bunun da renk numarası bakın 197. Üzerinde 100 gram 320 metre yazıyor. Bundan çok az kullandım. Çok fazla bir ip gitmiyor. Tığ olarak da 3,5 milimlik tığ kullandım. Malzemelerimiz bunlar arkadaşlar. Siz ipinizi, tığınızı hazırlayın. Hep birlikte bu şık ve güzel kız bebek yeleğinin örgüsüne geçelim. Kanalıma abone değilseniz Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. Zil şeklindeki butonu da aktifleştirirseniz bundan sonra kanalıma yükleyeceğim videolardan ilk önce sizlerin haberi olacaktır. Hepinize kolay gelsin, iyi seyirler. Yeleğimizin örgüsüne bakın arkadaşlar. Bu bölümden başlıyoruz. Önce gövde bölümünü bitiriyoruz. Daha sonra bu uç bölümde bulunan bu şekilleri yapıyoruz. Burayı yapabilmek için zincir çekiyoruz. Yeleğimizin önü ve arka bölümü tek parça halinde kol altına kadar örüleceği için 88 zincir çekiyoruz. Şöyle ilmeğimi alıyorum. Bir defa ilmek aldım. Bakın burada bir ilmek sabitledim. Bunun üzerine 88 zincir çekelim. 1 2 3 4 5 87 88 88 zinciri çektim arkadaşlar, bakın. Benim yapacağım yeleğin ölçüsü için yeterli bir ölçü bu. Siz daha büyük yapmak istiyorsanız bu zincir sayısını arttırabilirsiniz. Veya yeni doğan bebek için yapacaksanız daha az sayıda 75-76 zincirde çekerek mini olarak yapabilirsiniz. 88 zincirden sonra trabzan yapmak üzere 3 zincir daha çekiyorum. 2 3 zincir, ipi tığın üzerine alıyorum. 1 2 3 zincir atlıyorum. 4. zincirin üzerine bir trabzan yapıyorum. Yeleğimizin gövde modelini oluşturacak olan 2 trabzanlı modelleri yapıyoruz. Aynı gözenek içerisine bakın, bir trabzan daha yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir gözenek atlıyorum. Bakın bunu atlıyorum. İkinci gözeneğin içerisine trabzan yapıyorum. Aynı gözenek içerisine bir trabzan daha yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir atlıyorum. Bakın bu gözeneği atlıyorum. İkinci gözeneğe bir trabzan yaptım. İpi tığın üzerine aldım. Aynı gözenek içerisine bir trabzan daha yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir atlıyorum. İkinci gözeneğe iki trabzan yapıyorum. İki trabzan aralarında birer gözenek atlıyoruz. Bu iki trabzanı da aynı gözenek içerisine yapıyoruz bakın. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir atlıyorum. İkinci zincirin üzerine bir trabzan yaptım. Aynı gözenek içerisine bir trabzan daha yapıyorum. Bu sırayı bu şekilde yaparak modellerimizi bir yerleştirelim. Bir gözenek içerisine iki trabzan yapıyoruz. Aralarda birer gözenek atlıyoruz. İkinci gözeneğe tekrar iki trabzan yapıyoruz. Hiç zincir çekmiyoruz arkadaşlar. Zincir çekmeden çekmiş olduğumuz bu 88 zincirin üzerini dolduralım. Sıra sonuna kadar bakın, aynı gözenekleri çift trabzan yapıp arada birer gözenek atlayarak tamamladım. Sıra sonunda bir tek trabzan yaptım. Bakın başlangıçta da bu iki trabzandan önce dönüş için 3 zincir çekmiştik. Bir trabzan var. Burada da bir trabzan var.
Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu ilk trabzanın tepe noktasına bir trabzan yapıyorum. Bu trabzan tek oluyor, diğerleri çift olacak arkadaşlar. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir alt sırada bakın aynı gözeneğe 2 trabzan yapmıştık. Bunun ortasında bulunan bu boşluğa 2 trabzan yapıyorum. 1 2. Bakın 2 trabzanı yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Diğer ikili trabzanın ortasına bakın. Şu ikisinin ortasında bulunan boşluğa 2 trabzan yapıyorum. 1 2. Hiç zincir çekmiyoruz. İpi tığın üzerine alıyorum. Diğer 2 trabzanın ortasında bulunan boşluğa 2 trabzan yapıyorum. Bakın bu boş bıraktığımız yerlere yapmıyorum. Aynı gözenek içerisine 2 trabzan yapmıştık. Onların ortasında bulunan ortasına yapıyorum bakın. Bakın bir gözeneğe 2 trabzan yapmıştık. Bu ikisinin ortasına 2 trabzan yapıyorum. Yeleğimizin gövde modeli bunlar oluşuyor arkadaşlar. Bir üst sırada da aynı şekilde bu 2 trabzan yaptığımız yer var. Bakın burası. Buraya 2 trabzan yapacağız. Bu 2 trabzanlar birbirini takip edecek. Sıra başında ve sıra sonunda tek trabzan oluşuyor. Bakın sıra başında tek trabzan var. Sıra sonunda da tek trabzan var. Bu şekilde 2 trabzanların ortasına ikişer trabzan yaparak 5-6 sıra kadar örelim. Daha sonra ön ve arkayı ayıracağız. Önleri ayrı, arka bölümü ayrı öreceğiz arkadaşlar. 5-6 sıraya kadar tamamlayalım gelelim. Örgümüzü 6 sıra olarak tamamladım arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra yeterli olduğunu düşünüyorum. Bakın şimdi bu önleri ve arkayı işaretleyeceğiz. Önleri ayrı öreceğiz. Her iki önü, arkayı ayrı öreceğiz. Omuz bölümünde birleştirmesini yapacağız. Bu ön ve arkanın ayrım yerlerini işaretlemek için de kaç trabzan varsa bir sırada onu orta noktasını buluyoruz. Bakın şu şekilde de bulabilirsiniz. Pratik olarak bakın ikiye katladığınız zaman örgüyü bu şekilde ikiye katlıyoruz. Orta noktasına bir işaret takıyoruz. Ama sayarak yaparsanız eşit olur arkadaşlar. Benim orta noktası burası. Bakın şu şekilde yere bırakıyorum. Bu orta noktayı işaretlediğim yere bu ucunu getiriyorum. Diğer ucunu da böyle getiriyorum. Bu katladığımız yerler arka ile önün ayrım yeri. Bakın buraya bir işaret takalım. Bu taktığımız işaretin eşit olması gerekiyor. Sayıyorum bakın burada başta bir trabzan var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. modele bakın işaret taktım. Buradan da aynı şekilde bakın burada bir tek trabzan var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. modele diğer ön bölümü için işaret takıyorum. Böylece eşit olarak ayırmış oluruz. Bakın şöyle eşitliği sağladık. Şimdi bu ilk bölümü ön bölümü birlikte örelim. Bu yaka kesimini yapmadan önce 3 sıra kadar ön bölümde düz örgü örelim. Bakın ilk trabzanın tepe noktasına trabzan yapıyorum. Arttırma veya eksiltme yapmadan ipi tığın üzerine alıyorum. Modelleri devam ediyorum. Bu ön bölümü işaretlediğimiz yere kadar modellerimizi örüyoruz.
Bakın işaret yaptığım yere geldim. İşaret yaptığım yere bir adet trabzan yapıyorum. Burası kol bölümünün olduğu yerdeki gidecek olan düz trabzan arkadaşlar. Bu trabzan hep devam edecek. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk trabzanın tepe noktasına trabzan yapıyorum. Modelimi yerleştiriyorum. Sıra sonuna kadar aynı modellerimizin üzerine ikişer trabzan yapıyoruz. Bakın sıra sonuna geldim. Sıra sonunda da yine tek trabzan yapıyorum. Daha burası yaka bölümü olacak ama daha kesmeli işlemine başlamıyoruz. Bir sıra daha yapalım. Bakın devam ediyorum. Bir üst sırada aynı şekilde modellerimi sıra sonuna kadar yapıyorum. Sıra sonunda bulunan tek trabzanı da yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bir üst sıraya çıkıyorum. Tek trabzanı yapıyorum. Modellere devam ediyorum. Bu sırada bakın bu yaka bölümden ön pattan kesme işlemi yapacağız. Bu son modele kadar modellerimizi yapalım. Bakın sıra sonunda bulunan son modelin içerisine geldim. Buraya bir trabzan yaptım. Eksiltme işlemlerini, kesme işlemlerini arkadaşlar her sırada bir trabzan eksik yaparak yapacağız. Burada bakın bir bu modelin olduğu yerdeki olan trabzan var. Bir de sıra sonunda olan trabzan var. Sıra sonunda olan trabzanları düz gideceğiz. Kesme işlemlerini bu modelleri oluşturduğumuz trabzanlardan yapacağız. Eksiltme yapmak için bu model içerisine 2 trabzan değil bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Başta bulunan trabzanı bakın şu şekilde trabzan yaptım. 1 2 zincir çektim, örgüyü çevirdim. Burada bakın bu trabzan sabit kalıyor. Bu da trabzan olarak görünüyor. Bunu atlıyorum. Bakın tek yapmıştık. Bir alt sırada iki yerine tek trabzan. Bunun üzerine trabzan yapmıyorum. Modelin olduğu yere batıyorum. Bu şekilde ikili trabzan yapıyorum. Modellerimize sıra sonuna kadar devam edelim. İkili trabzanları yapıyoruz. Sıra sonunda tek trabzanı da yaptım. Burada kol tarafında herhangi bir kesme işlemi yapmıyoruz. Sadece ön patta kesme işlemi yapıyoruz. İlk trabzanı trabzan yapıyorum. Modellerime devam ediyorum. Bakın burada tekrar kesme yapacağız. Ön patta bu en sonda bulunan iki trabzandan oluşan modelin olduğu yere kadar devam edelim. Bakın sıra sonunda bulunan son modelin içerisine bir trabzan yaptım. Bunu bakın ikinciyi yapmıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu iki zincir çekip trabzan modeline başlamıştık bir alt sırada. Ona boşluğa battım. Burada düzgün bir görüntü götürebilmek için bu şekilde batıyorum bakın. Bir iki zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın burada her sırada eksiltme yapıyoruz arkadaşlar. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu bakın tek trabzanı atlıyorum. Model yapmış olduğumuz ikili trabzanın ortasına battım. Buraya model yapıyorum.
Bakın 2 trabzanı yaptım ve devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Tek trabzanı yaptım. Geriye dönüyorum. İlk trabzan yaptım. Bu sırada tekrar modellere devam ediyorum. Bu son modele kadar modellerimizi, 2 trabzandan oluşan modellerimizi yapıyorum. Azaldı zaten trabzan sayıları. O yüzden videoyu kesmeden göstermek istiyorum arkadaşlar. Aslında buradan itibaren de siz de yapabilirsiniz ama bazı arkadaşlar takılabiliyor. Hangisi, niye kesmeye devam etmediniz? Biz yapmayacak mıyız? Biz kesmeyecek miyiz diyerek. Onun için bu ön parçayı tamamen sizinle birlikte yapalım. O arkadaşlar da şaşırmamış olsun. Bakın, son trabzan olan modellerin ortasına bir trabzan yaptım ama ikinci trabzanı yapmıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu başlangıçta bu 2 zincir çekmiş olduğumuz bir yer var, boşluk. Oraya trabzan yaptım. 1 2 zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu ilk trabzanı atlıyorum. Bakın, tek trabzan ve baştaki trabzanı yapmıyorum. Modelin içerisine geçiyorum. Model uyguluyorum. 2 trabzan yapıyorum. Ve devam ediyorum. İkişer trabzandan oluşan sıra sonuna kadar devam edelim. Geriye dönüşte de bu son modele gelelim arkadaşlar. Bakın, kesme yapacağımız yere geldim yine. Buraya tek trabzan yapıyorum ve boşluğa batıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu tek trabzanları atlıyorum. Bakın, başta ve ikinciyi atlıyorum. Model içerisine geçiyorum. 2 tane trabzan yapıyorum. Yine aynı şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Geriye gelelim. Buradaki bu tek, bakın, modelin içerisine bir trabzan yapalım. Bakın, son modeli de bir trabzan yaptım. İpi tığın üzerine alıyorum. Zincir çekerek dönüş yaptığım trabzan boşluğuna bir trabzan yaptım. 1 2 zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu modelin içerisine tek trabzan yapıyorum. Artık bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Eksiltme işlemini burada bitiriyorum. Sıra sonuna kadar modellerimize devam ediyorum. Son trabzan yaptım. Bakın, bu kol mesafesi yeterli olduğunu düşünüyorum. Bu örgüyü burada bitiriyorum. İpimi kesebilirim. Diğer ön bölümü de yapalım. Diğer ön bölüme başlamak için de bakın, bu işaret yapmıştık. Oradan ipimi bağlıyorum. Burası kol bölümü olacak. Aynı burası gibi düz gidecek arkadaşlar. Bak, burayı düz gitmiştik. Bu işaret yaptığımız yeri de düz ilmekler yapacağız. Buraya ipimi bağlıyorum. Bir defa düğüm atalım. Buradan bir ilmek çıkarıyorum. Buraya bir trabzan yapıyorum bakın. İlk trabzan oluyor. İpi tığın üzerine alıyorum. Modellere devam ediyorum. Burada yakada kesme yapmadan önce 3 sıra hiç işlem yapmadan düz model yapmıştık. Buraya da aynı şekilde 3 sıra model yapalım. Bakın, bu şekilde bir gidelim, gelelim.
Tekrar gidelim, oradan kesmeyi birlikte yaparız. Ön bölümü de 3 sıra kesme işlemi yapmadan bakın düz olarak gördüm. 1, 2, 3. Ön pattayız. Bakın bu ön patta burada kesme işlemine başlamıştık. 3. sıradan itibaren 1, 2 zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu ilk modelin içerisine bakın, ilk trabzanın üzerine trabzan yapmıyorum. İlk modelin içerisine bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Diğer modele geçiyorum. Normal trabzan modellerimi yapıyorum bakın. Aynı modelin içerisine bir trabzan daha yaptım. Başta bir trabzan oluştu. Burayı 2 zincir çekerek geldim. Devam ediyorum modellerime. Sıra sonuna kadar yapalım. Geriye gelelim. Bakın bu son modele kadar örgümüze gidelim gelelim. Bakın ön patın olduğu yere geldim. Burada bir iki trabzanı yaptım. Burada şu trabzanı kesme işlemi yapmam gerekiyor. Bakın tek olan trabzanı atlamam gerekiyor. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu zincir çekerek dönüş yaptığım boşluğa bir trabzan yapıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu ilk trabzanın tepe noktasına hiçbir işlem yapmıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu iki trabzandan oluşan modelin ortasına bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın ikinciyi yapmıyorum. Tek trabzan yaptım. Diğer modelime geçiyorum ve devam ediyorum. Bakın burada kesmelerde şaşırmamak için arkadaşlar, bir sırada çift model oluyor sıra sonunda, bir sırada tek model oluyor. Geriye gelirken, ön bölüme doğru gelirken çift yapıyoruz, boşluğa batıyoruz. Geriye döndüğümüzde zincir çekiyoruz. Bu model oluşturduğumuz iki trabzanın ortasına tek trabzan yapıyoruz. Kesme işlemi yapıyoruz, devam ediyoruz. Bu şekilde kesmelerimiz devam edecek. Bu ön patta kaç sırada kaç kesme yaptıysak, yani kaçıncı sırada bitirdiysek o kadar kesme işlemini yapalım. Şaşırmamanız için her sıra bitiminde o sırada kaç model olduğunu ve nerede olduğunuzu kontrol ederseniz şaşırmamış olursunuz. Bu kurallara uyarak bu ön bölümü de bitirip gelelim arkadaşlar. Yeleğin bu ön bölümünde diğer ön bölüm ile aynı sıra sayısınca yaptım arkadaşlar. Bakın kenarlarda birer tek trabzan var. Ortada çift olan modellerden 1, 2, 3, 4, 5 ikili trabzan modeli var. Burada da aynı şekilde bakın kenarlarda birer trabzan var. 1, 2, 3, 4, 5 çift trabzanlı model var. Sıra sayısına bakıyorum. Bunda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. sırada bitirmişim. Bunu da aynı şekilde bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Burada bitiriyoruz ön bölümleri. İpimi burada kesiyorum. Bakın bir görüntüsünü görelim. Yakanın kesimi bakın böyle görünüyor. Şimdi arka bölümü de yapalım. Arka bölüme de bakın bu ön bölümü işaretli yerden bir trabzan yapmıştık. Aynı yerden arka bölüm için trabzan yapacağız. Onun için ipimi bağlıyorum. Bakın buraya ipi bağladım. Bir ilmek çıkardım. Buraya bir trabzan yapıyorum. Bu tek olan trabzan, bu kol bölümünde de bakın düz trabzan gitmiştik. Burada arka bölümde hiçbir kesme işlemi yapmadan düz örgüler öreceğiz. Bu başta ve sonda birer trabzan tek olarak kalacak. Aralarda bulunanları model olarak örüyorum. Model dediğimde bakın iki trabzandan oluşuyor bildiğiniz üzere.
Bu iki trabzanların ortasına denk gelecek şekilde devam ediyorum. Diğer ön bölüme kadar devam edelim böyle. Diğer ön bölümün olduğu yere geldim bakın. Burada da bu sıraya başlarken yapmış olduğumuz gibi ön bölümün bitimi yerinde bulunan bu trabzanın olduğu bakın boşluğa bir trabzanda arka bölüm için yapmıştık. Burada da aynı şekilde bakın bu ön bölümün bitirmiş olduğumuz modelin olduğu yere bu iki trabzanın ortasına arka bölüm için bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk trabzanın tepe noktasına trabzan yapıyorum. Takip edenleri iki trabzanın ortasına trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde devam ediyorum. Bu arka bölümün örgüsü böyle devam edecek arkadaşlar. Bu iki trabzanların denk geldiği yerlerde iki trabzanın modelini devam ettireceğiz. Kenarlarda birer trabzan, her iki taraftan birer trabzan olarak devam edecek. Bu ön bölümde kaç sıra yaptıysak arka bölümde de aynı sıra sayısınca düz örgü örerek gelelim. Arka bölümün örgüsünü düz olarak ördüm arkadaşlar bakın. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ön bölümleri de koldan itibaren 13 sıra örmüştük. Arka bölümü de 13 sıra örerek tamamlamış oldum. Şimdi bu hazırlamış olduğumuz parçaları omuz bölümünden birleştireceğiz. Bakın yelek şekline getireceğiz. Şu şekilde düzgün gelecek biçimde yerleştiriyorum. Yerleştirme için tersini çeviriyorum. Bakın şöyle tersini çevirdim. İlmeğim burada. Bu ilk ilmeğe bakın tığın olduğu yerde bulunan ilk trabzanın tepe noktasına tığ taktım. Karşıdan da en başta bulunan gözeneğe tığ taktım bakın. İlmek aldım. Sık iğne olarak burayı birleştirdim. İkinci gözeneğe batıyorum. Karşıdan da ikinci gözeneğe battım. Sık iğne olarak birleştirdim. Bakın karşılıklı birbirine denk gelecek şekilde gözenekleri alıyorum. Bir buradan, bir karşıdan. İkisinin içerisinden ilmek geçiriyorum. Sık iğne olarak birleştiriyorum. Ön bölüm için omuza ayırmış olduğumuz bu ilmeklerin hepsini aynı şekilde birleştiriyoruz. Bakın son gözenek ön bölümde, arkadan aldım, birleştirdim ve bitirdim. İpimi burada kesebilirim. Birleştirdiğimiz yerin görüntüsüne bakalım. Bakın bu şekilde güzel bir görüntü elde ettik. Omuz bölümünde ön arkayı birleştirdik. Kol bölümü burada. Diğer ön ile arka bölümü de birleştirelim aynı şekilde. Bakın ön bölümün bu kol tarafında bulunan son gözeneğe tığ takıyorum. Arka bölümünde ilk gözeneğe bakın kol tarafında ilk gözeneğe tığ taktım. İpin ucunu bu ikisini içerisinden geçirelim. Sağlamlaştırmak için bir buraya zincir çektim bakın. Takip eden ikinci gözeneğe tığ taktım. Karşıdan da ikinci gözeneğe tığ taktım. Diğer omuzda yaptığımız gibi bu omuzun bütün gözeneklerini de birleştirelim.
ön bölümde bulunan son gözeneğe bakın, trabzan olan gözeneğe de tığ taktım. Diğer arka bölümde gözenekle birleştirdim ve bitirdim. İpimi burada kesiyorum. İçten yürütmüş olduğumuz bu temiz görünsün diye o ipi de kestim. Bakın bu omuzu da birleştirdik arkadaşlar. Görüntü olarak bakın güzel bir görüntüsü oldu yine. Böylece omuzlarını birleştirdik. Şimdi bu uç bölümde olan bu modelli bölümü yapacağız. Şu şekilde tutuyorum. Bakın ön pat benden tarafa bakıyor. Düzgün tarafı benden tarafa bakıyor. Bu baştan ilk gözeneğe ilmeğimi takıyorum, ipimi. Sağlamlaştırmak için bir zincir çektim. Buna bir trabzan yapalım. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın model yerleştirmiştik zincirlerin üzerine. İkişer trabzan yapmıştık. Bu iki trabzan yaptığımız, bakın şu gözeneğe iki trabzan yapıyorum. Bir, iki. Bir, iki zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı gözenek içerisine iki trabzan daha yapıyorum. Bir, iki. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın model oluşturduğumuz bu ilk sıra var. Bu birinciye model yaptım. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Arada bu bir modeli atlıyorum. İkinci modelin yapmış olduğumuz zincirin üzerine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bu modeli atlıyorum. Bir modeli atlıyorum. Diğer modelin yapmış olduğumuz yere 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Bu sırayı bu şekilde devam ettireceğiz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar, diğer ön patın olduğu yere kadar aralarda bir modeli atlıyoruz. Bakın bu modelin olduğu gözeneği atlıyoruz. Bir modelin içerisine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Etek ucunda model yerleştirmeleri bakın 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olarak yerleştirdim. Sıra sonuna geldim. Bakın aynı başlangıçta olduğu gibi ilk gözenekten, bakın bu ilk trabzandan sonra model yerleştirmiştik. İlk modelin olduğu gözeneğin içerisine burada da bakın son trabzandan önceki modelin içerisinin olduğu gözeneğe 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptım. Denk geldi. Sıra sonunda da şu şekilde bir trabzan yapıyorum ve bitirmiş olduk bu sırayı. Bu model yerleştirme sırasında siz benimle aynı sayıda başladıysanız modeliniz aynı denk gelecektir. Ama sayısını daha az veya daha çok sayıda zincir çekerek başladıysanız burada denk gelmeyebilir arkadaşlar. Simetri olarak eşit olması için bu başlangıçların aynı görünmesi gerekiyor bakın. Burada başlangıçta kaçıncı gözeneğe model yerleştirdiysek sonda da aynı olması gerekiyor. Denk gelmezse aralarda sık yapabilirsiniz. Mesela bir atlıyorduk. Bu biri atlamazsınız. Ona bir defa yapabilirsiniz. O bir defa yapmalardan hiçbir şey olmaz. Modelde ikinci sıraya geçiyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu ilk gördüğüm trabzanın tepe noktasına bakın son yapmıştım bir alt sırada. Onun tepe noktasına bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu bir alt sırada 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaparak model oluşturmuştuk. Bunun ortasına çekmiş olduğumuz bu 2 zincirlik boşluğa 3 trabzan yapıyorum. Bir alt sırada 2 trabzan yapmıştık. Bu sırada bu trabzan sayılarını 3 yapıyoruz. Biraz volanlı dursun istiyorum.
2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı boşluğa 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3. İpi tığın üzerine alıyorum. İkinci modele geçiyorum. Bakın ikinci modelin ortasında bulunan 2 zincirlik boşluğa 3 trabzan yapıyorum. 2 3 1 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa 3 trabzan daha yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Diğer modelin içerisinde bulunan bakın bu 2 zincirlik boşluğa geçiyorum ve modelleri 3 trabzan 2 zincir olarak devam ediyorum. Bu sırayı da bu şekilde bir alt sırada oluşturmuş olduğumuz bu 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan ortasındaki 2 zincirlik boşluklara 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan olarak devam edelim. Aynı şekilde sıraları devam ettireceğiz arkadaşlar. Tercihinize göre 3-4 sıra bu 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan olarak devam edelim. Dönüşlerde yine başta ve sonda birer trabzan yapıyoruz. Geriye dönüyoruz. Bu zincir boşluklarına 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan yapıyoruz. 3 sıraya kadar tamamlayalım gelelim. Yeleğin etek ucunda bulunan modelli bölümleri bir sırada 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan, 3 sırada da 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan olarak tamamladım. 4. sırayı bitirdim bakın. 5. sırada tekrar bir arttırma yapacağız. Bir zincir çekiyorum. Bir üst sıraya çıkmak için ilk trabzanın tepe noktasına trabzan yapıyorum ve devam ediyorum. Bir alt sırada 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan yaptığımız yerlere 4 trabzan 2 zincir 4 trabzan yapacağız. Eteğin uç bölümü biraz daha volanlı dursun istiyorum. Bakın 1 2 3 4. 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı boşluk içerisine 4 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 4. İpi tığın üzerine alıyorum. Diğer modele geçiyorum bakın. Buraya da aynı şekilde 4 trabzan 2 zincir 4 trabzan olarak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bu sırayı 4 trabzan 2 zincir 4 trabzan olarak tamamlayalım, bitirelim. Son sırada 4 trabzan 2 zincir 4 trabzan olarak tamamladım bakın. Sıra sonunda tekrar bu son trabzana bir trabzan yapıyorum ve eteğin uzunluk ölçüsünü bitirmiş oldum. Bakın görüntü olarak böyle oldu arkadaşlar. Şimdi bu yapmış olduğumuz ön patlardan bir sıra pembe ile sık iğne çalışması yapalım. Bakın ipi tığın üzerine almadan sık iğne yapıyorum. Gördüğüm gözeneklere birer defa batarak sık iğne çalışması yapıyorum. Bakın her gözeneğe gördüğüm gözenek bakın gözenek olarak zaten yeri belli oluyor. Onlara birer defa sık iğne yapıyorum. Bakın yaka kesimini yapmaya başladığımız yere geldim. Burada bu şekli verdirebilmek için aynı gözeneğe bir sık iğne daha yapıyorum. Burada keskin bir dönüş elde etmemiz gerekiyor. Onun için aynı gözeneğe bir sık iğne daha yaptım.
Takip edenlere buraya kadar devam etmiş olduğumuz gibi sık iğne olarak devam ediyorum. Bu sık iğne çalışmalarımla bu ön patın omuz bölümüne kadar yapalım. Bu boyun çevresinde sık iğne yapalım. Diğer ön patta da bakın bu uca kadar sık iğne çalışmalarına devam edelim. Diğer ön bölümüm burada da bakın köşe yaptığımız yere 2 sık iğne yapmayı unutmayalım. Oraya kadar tamamlayalım. Ön patların çevresinde ve boyun çevresinde bir sıra sık iğne yaptım. Bakın diğer etek ucunun olduğu yere geldim. Bu trabzan yaptığımız gözeneğe tığ takıyorum. İlmek alıp içerisinden geçirdim. Kaydırma tekniği yaptım. Bir zincir çekip sağlamlaştırıyorum. İpi artık burada kesebilirim. Böylece bitirmiş olduk bakın. Şimdi kol çalışmasını yapalım. Bakın ben birisini yaptım. Diğer kolu sizinle birlikte yapalım. Daha bunların çevresinden gri renk ile bir sıra sık iğne yapacağız. Kolları bitirelim. Hepsini birlikte yaparız daha sonra. Bakın bu kol bölümünde görünen volanlı bölümü yapmak için yeleğin ön ile arka bölümün olduğu bir gözenek var. Bakın burada bir boşluğa arkanın trabzanını ve ön bölümün trabzanını başlamıştık. Aynı gözeneğe kol bölümü için başlangıç yapıyorum. İsterseniz burada bir defa düğüm atarak başlangıç yapabilirsiniz. Daha sağlam oluyor. Bir ilmek çıkarıyorum bakın. Bu kol altında bulunan gözenekten 1, 2, 3 zincir çektim. İpi tığın üzerine aldım. Aynı boşluk içerisine bir trabzan daha yapıyorum. Burada bir V şekli oluşturdum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın buraya arada şu trabzanı atladım. Bir sonraki trabzana bakın 2 trabzanın sırası var. Dönüş yaptığımız yerler var. Aradaki boşluk bakın. Buraya bir trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı boşluk içerisine bakın. Bir trabzan daha yapıyorum. V şekli elde ettim. Bu sırada modelleri yerleştirmek için V şekilleri yapacağız. V şekillerinde bakın bir trabzan dönüşüne V şekli yaptım. Bu trabzan dönüşü var. Bakın diğer trabzan dönüşü. Bunu atlayacağım. Diğer V şeklini yapmak için de bakın buraya geçiyorum. Bu sırayı atlıyorum. Diğer sıradaki gözeneğe bir trabzan yaptım. 1, 2 zincir çektim. İpi tığın üzerine aldım. Bakın aynı noktaya tekrar bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bunu atlıyorum. Bu sırayı atlıyorum. Bakın gövdeyi yaparken yapmış olduğumuz sıralar var. Bir sırada V şekli yapıyoruz. Bir sırayı atlıyoruz. Bu sırayı atlıyorum. Diğer sıra aralığına bir V şekli yapıyorum. Bir trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Aynı boşluğa trabzan yaptım. Böyle aralarda bir sıra boşluğunu atlayıp ikinci sıra boşluğuna V şekli yaparak bu başladığımız yere kadar devam edelim. Kol çevresinde bir trabzan sırasını atlayıp ikinci trabzan sırasına V şekilleri yaparak bakın tamamladım. Bunu başlangıç ile kaydırma tekniği ile birleştireceğiz. Bakın sıraya başlarken V şekillerini yapmak için buraya bir 3 zincir çekmiştik. V şekli oluşturmuştuk. Bunun bu boşluğa bakın. 3 zincirlik boşluğa tığ takıyorum. Bu başlamış olduğum ipi de içeride tutayım. İlmek alıyorum. Kaydırma tekniğiyle sırayı kapatıyorum. Bakın tek parça haline getirdik. Bir zincir çektim. Kaç V şekli yerleştirdiğimi sayıyorum. Bakın buradan itibaren 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, bununla birlikte 15. 15 V şekli yerleşti bir kol boyunda. İkinci sıraya geçiyoruz.
İkinci sırada tekrar trabzanlar yapacağız. Bakın 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu V şeklinin olduğu boşluğa bir trabzan yapıyorum. Bakın 2 trabzan görünümü oldu. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı boşluk içerisine 2 trabzan daha yapıyorum. 1 2. Bu ipi artık kesebilirim. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın zincir çekmiyorum yine. Diğer V şeklin içerisine tığ takıyorum. Buraya da 2 trabzan yapıyorum. V şeklinin olduğu boşluğa 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı boşluk içerisine 2 trabzan daha yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Diğer V şekli içerisine de aynı şekilde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. İki trabzan. Bu şekilde devam edeceğiz sıraya arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bir alt sırada yapmış olduğumuz V şekillerin içerisine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapalım. Devam edelim. Kol çevresinde bulunan son modele de bakın 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptım. Bunu başlangıçta yapmış olduğumuz bu model ile birleştireceğiz. Bakın bu trabzan gözeneğine, ilk trabzan gözeneğine tığ takıyorum. İlmek alıyorum. Hepsini içerisinden geçirdim. Kaydırma tekniği yaparak sırayı birleştirdim. Bir üst sıraya çıkmak için bu 2 zincirlik boşluğa tığ takıyorum, ilmek alıyorum, kaydırma tekniği yaparak geçiyorum bakın. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı boşluk içerisine bir trabzan yapıyorum. Bu sırayı da bir alt sırada yapmış olduğumuz gibi 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyoruz. Bakın 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptım. Diğer modele geçiyorum. Buraya da aynı şekilde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Bu sırayı 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olarak tamamlayalım. Bir üst sıraya çıkalım. Şimdi yapmış olduğumuz gibi kaydırma tekniği yaparak bu modelin ortasında bulunan boşluğa geçelim. Buraya 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaparım bir sonraki sırada. Kol pervazının olduğu yerde de bakın bir sıra V şekli yaptım. İkinci ve üçüncü sırada 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olarak devam ettim. Son sırayı da yani V'lerle birlikte dördüncü sırada da 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan olarak yaptım ve kolun örgüsünü burada bitirdim. Kaydırma tekniğiyle bakın bu ilk trabzanın tepe noktasına batıyorum. Kaydırma tekniğiyle kapatıyorum ve bitiriyorum. İpimi burada kesiyorum. Böylece yeleğimizin pembe ile örgüsünü bitirmiş olduk. Şimdi bu çevresini bakın ön patları, etek ucunu ve kol çevresini gri renk ile sık iğne çalışması yapalım. Önce ön patları ve etek ucunu yapalım. Ön pat çalışmasına ben omuzdan başlamayı tercih ediyorum arkadaşlar. Bakın ilmek alıyorum. İçerisinden geçirdim. Bir zincir çektim. Sağlamlaştırdım. İpin ucunu da burada tutuyorum. Her gözeneğe birer defa batarak sık iğne yapıyorum. Zaten ön patların çevresinden bir sıra pembe ile sık iğne yapmıştık. Onların olduğu her gözeneğe birer defa batarak sık iğne ile devam ediyorum. Bakın gözenek atlamıyorum. Atladığımız zaman görüntüsü güzel görünmez.
yaka dönüşü yaptığımız, yaka kesimine başladığımız yere geldim. Burada da aynı şekilde gördüğüm bütün gözeneklere bakın yapıyorum. Etek ucuna kadar devam edelim. Bakın etek ucunda olan modellere geldim. Burada yapmış olduğum gibi sık iğnelere devam ediyorum. Her gördüğüm gözeneğe birer defa sık iğne yapıyorum. Bakın trabzanların tepe noktalarına birer defa sık iğne yapıyorum. 2 zincir çektiğimiz boşluğa geldim bakın. Buraya da 2 zincirlerin üzerine 2 sık iğne yapıyorum ve devam ediyorum. Her gözeneğe birer defa batıyorum. 2 zincirlik boşluklarda 2 sık iğne yapıyorum. Örgümüze bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Etek ucunda bulunan bütün modellerin üzerine sık iğne ile dolduralım. Ön patta da aynı şekilde yapalım. Bu başladığımız yere kadar gelip kapatma tekniğiyle sıramızı kapatalım. Ön patların çevresinde sık iğne çalışması yaparken burada bir noktayı size göstermek istedim arkadaşlar. Bakın çevresini tamamen çevirerek buraya kadar geldim. Bu yaka kesimine başladığımız yerde burada isteyen arkadaşlar düğme yapabilirsiniz. İsteyen arkadaşlar burada kurdale veya kendinden bir bağcık hazırlayarak bağcıklı olarak kullanabilirsiniz. Ben bugün yeleğimi bağcıklı yapmak istiyorum. Ama belki düğmeli yapmak isteyenler olabilir diye. Bakın burada tam köşede dönüş yerinde 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Aynı gözeneğe tekrar batarak bir düğme için birit oluşturuyorum. Ve devam ediyorum sık iğnelere. Bu şekilde düğmenin geçebileceği bir birit oluşturabilirsiniz. Ama ben bugün düğmeli yapmayacağım arkadaşlar. Bakın düğme için biriti oluşturduk. Karşıya da düğmeyi dikebilirsiniz. Ben bugün buraya bağcıklı yapmak istiyorum. Ve bu düğme biritini yapmadım. Düz devam ediyorum. Siz tercihinize göre orayı ayarlayabilirsiniz. Başladığımız yere kadar devam edelim. Bu kol çevresinde de bakın her iki kolun çevresinde de aynı bu etek ucunda modellerin üzerine uyguladığımız gibi sık iğne yapalım. Yeleğin ön patlarında etek ucunda yapmış olduğumuz modellerin ucunda gri renk ile çevirerek bitirdim arkadaşlar. Bu başlamış olduğum yerden kaydırma tekniği yaparak sırayı kapadım. İpi de iç kısımdan iğne yardımıyla götürerek bakın temiz bir görüntü elde ettim. Kol uçlarında size söylemiş olduğum gibi bu etek ucunda yaptığımız şekilde trabzanların tepe noktalarına sık iğne, bu 2 zincirlik boşluklara da sık iğne yaparak tamamladım. Her iki kolun da çevresini bakın gri renk ile çevirdim. Bir de bağcık yapacağımızı söylemiştim ben düğme yerine. Bakın bu şekilde bir bağcığı yaptım. Şimdi diğer bağcığı sizinle birlikte yapalım. Bakın bu şekilde ben gri renk ile yapıyorum. Siz isterseniz yeleğinizin kendi rengiyle de bu bağcık işlemesini yapabilirsiniz. Tabi bu bağcık tercihe kalmış. Düğme biritini yaparken size söylemiştim. Buraya düğme biriti yapıp düğmede dikebilirsiniz. Bu bağcığı yapmak için bakın uç bölümüne fıstık modeli yaptım. Biraz daha gösterişli olsun diye. Bu şekilde sade kullanılabilir. Ortasına ince düğme dikebilirsiniz. Nasıl istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Sadece zincir çekerek de kordon bağlayabilirsiniz. Ben bugün bu fıstık modelini uç bölümüne yerleştireceğim ve zincir çekerek yeleğimi tutturacağım arkadaşlar. Sihirli halka için ben daha önceki videolarımın çoğunda da göstermiştim. Tekrar gösteriyorum. Bakın şu şekilde ipi tutuyorum. Parmağımın üstünden bir defa doladım. Bakın çapraz bir görüntü elde ettim. Tığımı alıyorum. Bu parmağımın üzerinde bulunan bakın bu halkadan tığı taktım. İlmek aldım. Bakın şu şekilde bir ilmek var. Sonra parmağımdan çıkarıyorum.
Dikkatli tutuyorum. Bunu kaydırmamaya dikkat ediyorum. Bir zincir çekelim, sabitleyelim. Bu ipi çıkartmayın, çekmeyin. Daha sonra bu 3 fıstık modelini yaptıktan sonra bunu çekip arayı sıkıştıracağız arkadaşlar. 1 2 3 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Fıstık modeli yapabilmek için bu hazırlamış olduğum sihirli halkanın içerisine tığı taktım. İlmeği alıyorum. Bakın bu şekilde. Tığı takıyorum. İlmek alıyorum. 2 3 4 5 5 defa aynı şekilde tığın üzerine ilmek alıp boşluktan ilmeği alarak toparladım. Bakın sayıyorum. 2 4 6 8 10 11 ilmek var şu anda. Tığın üzerinde 11 ilmeği şu şekilde tığı takıyorum. İçerisinden geçiriyorum. Bakın 10 ilmekten geçirdim. Son ilmek duruyor. Geçirmiş olduğumla birlikte bakın 2 ilmek oldu. Tekrar ip alıp içerisinden geçiriyorum ve bitirdim bakın. Bir fıstık modelini elde etmiş oldum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Bu sihirli halka boşluğuna tekrar fıstık modeli yapacağız. Ama bunu burada sabitlemek istiyorum. Bu boşluğa sık iğne olarak batıyorum bakın. Sık iğne yaptım. Bu şekilde bir fıstık modelini hazırlamış olduk. 1 2 3 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Tekrar fıstık modeli yapıyorum. Bu fıstık modellerini yaparken elinizi çok sıkı yapmazsanız iyi olur. İplerinizi biraz gevşek bırakın arkadaşlar. Uzun olduğu zaman daha güzel oluyor. Bakın içerisinden geçiriyorum. Son ilmek duruyor. Sonra tekrar ilmek alıp ikisini içerisinden geçirdim. 1 2 3 4 sihirli halka içerisine sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tekrar 3. fıstık modeli için sihirli halkanın içerisinden ilmek alacağım bakın. İpi tığın üzerine aldım. Sihirli halkadan ilmek alıyorum. İpi tığın üzerine aldım. Sihirli halkadan ilmek alıyorum. İpi tığın üzerinden aldım. Sihirli halkadan ilmek alıyorum. 5 defa bu şekilde tığın üzerine ip alarak sihirli halkanın içerisinden ilmekler çıkarıyoruz. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Bu sihirli halka içerisine tutturuyorum bakın. Böylece bitirmiş olduk. Bu sihirli halkanın ucunu da buradan çekiyorum. Bunu burada bağlayalım. Zincir çekeceğiz çünkü. Bu kordon için zincir çekeceğiz. Zincirin içinden götürmek istemedim. Bunu fıstık modellerinin içerisinden geçireceğiz. Kaybedeceğiz arkadaşlar bu ipin ucunu. 2 defa düğüm atıyorum. Sağlamlaştırdım. Zincirlerimi çekmeye devam ediyorum. Bu zincir sayısı tamamen tercihinize bağlı arkadaşlar. Ne kadarlık zincir istiyorsanız bakın bağladığımız zaman şu şekilde fiyonk yapacağız bunu. Siz ne kadarlık bir fiyonk istiyorsanız daha kısa da yapabilirsiniz. Ben bugün bunu 70 zincir çektim. Bunu da aynı şekilde 70 zincir çekip buna tutturacağım. Bu ipin ucunu da şuradan içerisinden geçirelim. Bakın fıstık modellerinin ortasından halkaların içerisinden geçiriyorum tığımı. İlmeği alıyorum. Çekiyorum. Diğerinden de örgülerimde temiz çalışmaya gayret ediyorum arkadaşlar. Herhangi bir ipin ucu gözüksün istemiyorum. Kaba bir görüntü olsun istemiyorum. O yüzden biraz ayrıntılı çalışıyorum. Bakın bunu buradan keseriz artık. Bakın fıstık modeli bu şekilde hazır olmuş oldu. İpin ucu da kayboldu, görünmüyor. Şimdi bu zincirlerimizi çekelim. ...70 zinciri çektim. Bakın eşit olmasına dikkat ediyorum. Eşit sayıda zinciri çektim. Bu çekmiş olduğum zinciri... ...bunu ben buraya tutturdum. Aynı şekilde diğer tarafında... ...bakın şu
köşe yaptığımız yaka kesimine başladığımız yerde çevresini sık iğnelerle yaparken köşe oluşturmuştuk. Bir gözeneye 2 sık iğne yaparak burada oluşturduğumuz köşede bulunan bu gözeneye bakın, tığ takıyorum. İlmeği içerisinden geçiriyorum. İkisinin içerisinden geçirdim ve bitirdim. Sık iğne şeklinde tutturdum. İpimi burada kesebilirim. Bunu daha sonra bakın içeriden alıyorum. Tutturmuş olduğum bu ipin ucunu iğne yardımıyla içerisinden geçiriyorum. Bakın tığ yardımıyla geçirdim. Bunu iğneye takalım. Bakın kesmiş olduğum ipin ucunu taktım iğneye. İğne yardımıyla geçiriyorum şuradan. İç bölüm zaten görünmeyecektir burası. Bir defa da şu şekilde sağlamlaştıralım. Çekildiği zaman falan hiçbir deforme olmayacaktır arkadaşlar. Bakın hiç belli olmadı. Böylece yeleğimizi bitirmiş olduk. Bakın bu şekilde fiyonk bağlamasında yaparız. Kız çocukları gösterişli şeyleri daha çok seviyorlar. Çok güzel ve havalı bir yelek yaptık bakın. Buna bir de çiçek yapmak istiyorum ben. Burası tamamen tercihinize kalmış arkadaşlar. Siz isterseniz yapmayabilirsiniz. Bu şekilde kullanıma hazır. Bakın bu şekilde bir çiçek hazırladım ben. Bunu buraya tutturacağım iğne yardımıyla ortasına da inci diktim. Bu çiçekten siz de yapmak istiyorsanız çok basit arkadaşlar. Sihirli halka içerisine trabzanlar yapıyoruz. Daha sonra trabzanlarla bu çevresini oluşturuyoruz. Yapması çok kolay olan bu çiçeği sadece bu yelekte değil, belki başka örgülerde de kullanmak isteyen arkadaşlar olabilir diye ben bunun anlatım videosunu çektim. YouTube kanalıma yükledim. Sizler için de bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Siz bu videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklarsanız açıklama bölümünde basit incili çiçek diye YouTube linkini bulabilirsiniz. Kolayca erişim sağlayabilirsiniz. Şimdi bunu bu yaka bölümüne dikelim. Bakın iğne yardımıyla dikiyorum daha sağlam olsun diye. Örgülerimde yapıştırma kullanmıyorum arkadaşlar. Bunu şu şekilde tutturuyorum. Bakın şu aralardan, çiçek yapraklarının aralarından sağlam bir şekilde tutturuyorum. Tamamını bir dikelim. Son köşeyi de dikiyorum. Ve bitirmiş oldum. Burada şu şekilde bir sağlamlaştıralım. Daha sonra bakın bunu iç kısımdan geçiriyorum. Temiz görünsün diye. Ve ipimi burada kesiyorum. Bakın bitirmiş oldum. Ben bu hazırlamış olduğum bağcıkların olduğu bakın üçlü fıstık modellerinin ortasına her iki taraftan inciler de diktim. Çiçeğimizde de uyum sağladı.
Bu şekilde artık bağlanıp bebeğimiz bunu giyecek. Hem şık hem güzel olacak arkadaşlar. Böylece bitirmiş olduk. Size bu şekilde ölçülerini vermek istiyorum. Kol altından enini ölçüyorum. 24 santim. Tam boy yüksekliğini ölçüyorum. Bakın omuzdan bitmiş olduğu yere kadar 25 santim. Böylece bir örgü anlatımımızın daha sonuna gelmiş olduk. Çok şık ve çok güzel oldu bakın. Arka görüntüsü de böyle. Kız çocuklarının seveceği tarzda bir yelek yaptık bugün arkadaşlar. Ben bunun eteğini de yaptım. Bakın bu şekilde katlı bir de etek yaptık buna takım olsun diye. Tam kızların beğeneceği tarzda bir takım oluşturduk. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. İnşallah sizlerle yeniden yeni örgülerde buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.